Herkese merhabalar. Bugünkü videoda bir ürün görselleştirmesinde, production design veya modellemelerinizde kullanabileceğiniz bir ışıklandırma göstereceğim. Ben bu SSD modelini demin oluşturdum aslında. Eğer arzu ederseniz nasıl modellendiğini gösterebilirim. Çok optimize bir model değil. Lakin kullandığım SSD'ye bakaraktan bunu oluşturdum. Burada hatta SSD'nin kendi görseli var. Bunu da silebilirim. Bu referans görseldi benim için. Bu şekilde bir model yaptım ben. Şimdi çok basit bir şekilde önceki videolarda anlattığım 3 noktalı aydınlatma sistemini kullanaraktan buna sinematik kısa bir tanıtım gibi bir şey yapacağız. Bu proje üzerinden çalışmak isterseniz proje dosyasını ve modeli de sizlere iletebilirim. Benimle iletişime geçmeniz yeterli. Öncelikle bir kamera ekleyelim sahnemize. Kamera ayarlarından kamerayı istediğim gibi kontrol edebilmek için, yani mouse'umla da kontrol edebilmek için önünü ayarlayacağım. Sonrasında bir arka plan ekliyorum. Kamera ayarlamalarını yapacağız. Bu sadece bizim sahnemizin arka planı boş kalmasın diye eklediğimiz bir materyal. Kamera ayarlarını sonra yapacağım. Şurayı da Blender Kit'ten bahsetmiştim size. Gözüme hoş gelen bir materyal seçmek istiyorum. Bir de şu materyali bir deneyeyim. Evet, biraz daha iyi. Zaten fazla gözükmeyecek. Biz ışıklandırmayı kullanacağımız için. Bazen ışık kaçmaları olabiliyor. Unreal'da yaşamıştım ben bunu ama. Sahnede şu an bir ışık yok. Sahnemiz karanlık. Ana ışık kaynağımızı da sıfıra çekelim. Sahnede hiç ışık olsun istemiyorum. Sonrasında şuraya bir araya light ekleyelim. Ürün üzerinde nasıl gözüktüğüne bakarız. Bizim burada yapmak istediğimiz şey şu olacak. Basit kamera hareketleriyle ve modelin transformlarıyla, yani modelin de bazı basit hareketleriyle buraya bir görselleştirme oluşturacağız. Evet. Objeyi arka plandan ayırdık. Bir ana kaynağı ihtiyacımız var. Ben setup'ı hızlı hızlı yapıyorum ama bitirdiğimde size anlatacağım. Burada yakalamak istediğim şey şu. Öncelikle şuradaki SanDisk, yani markanın kendi yazısı. Sonrasında da ürüne dair bazı detaylar. Şu an kamera ayarlarımı da yapmadım. Normalde bu ürünü biz hareket ettireceğiz bu şekilde. Bu haliyle şu anda etraftaki ışığı da aldığı için istediğim görüntüyü tam olaraktan yakalayamıyorum. Vurgulu bir ışık istiyorum üst taraftan. Kameramızı ürüne netleyelim. Aynı zamanda da diyaframı düşük tutalım ki odak tamamıyla üründe olsun. Tabii ki sahnemiz çok aydınlık değil. Bu sebeple belli olmayacak. Sadece birkaç açıdan farklı farklı görmüş oluruz ürünü. Evet, şu anda daha iyi. En azından birazdan ürünü hareket ettirdiğimizde etkisi görürüz. Backlight'ın gücünü arttırabilirim. Logo kısmına yansıtmak istiyorum aslında bir noktada sadece. Dar bir alandan gelebilir bu ışık. Işığın fazla dağılmaması için sahnenin sağını ve solunu da kapatmak istiyorum ben. Tamam, şöyle bir sahne oluşturmuş olduk. Burada tek eksik kaldı aslında. Arka plana ışık eklememiz gerekiyor. Evet, şu şekilde bir sahne oluşturmuş olduk şimdi. Bir test render almak istiyorum hızlıca. Render kontrol ediyorum. Tabii model çok detaylı yapmadı. Ben o yüzden fazla yakınına giremeyeceğim. Yani şuralardaki kırılımları görüyorsunuz. Daha detaylı olabilir tabii ki model. Ama ben fazla yakından kullanmayacağım için bir backlight daha alabilir aslında. Ürünün sağ tarafındaki detayları da görmek istiyorum ben. Ürünü bu 3D Space'te tam olarak görmüş olduk şu anda. Şimdi kameramızı milimetre ayarını değiştirdiğimizde alan derinliğini daha net bir şekilde kullanabiliyoruz. Biraz daha geriye gidelim.
Yapmamız gereken bir şey kaldı. O da şu: buradan birkaç render alacağız. Bunu tabii siz kendi kafanıza göre de yapabilirsiniz. Yani daha size nasıl hoş gözüküyorsa, nasıl daha iyi duracağını düşünüyorsanız. Ben bu kapsamda ürünü çoğaltmak istiyorum. Yapacağım çalışmada. Shift D'ye bastım. Ürünü çoğalttım. Yani aslında yakalamak istediğim görüntü şöyle bir şey. Bir tık daha küçük olabilir. Evet, şu şekilde bir sahne oluşturdum ben. Tekrar buna bir render'da bakalım. Belki arkaya bir tane daha koyulabilir üründen. Bunu farklı renklerini de kullanabilirsiniz. Genel sahne parlaklığımı da biraz daha arttırdım. Tekrar hızlı bir render alıyorum. Gözüme çarpan bir şey var mı? Şu anda yok. Tamam. Şimdi sahneyi bitirdikten sonra ışıklandırmamızı, objeleri hareketlendirmek kaldı. Şu an burada uygulayacağım metodun hepsini herhangi bir ürün çalışmanızda kullanabilirsiniz. Aslında çok basic düzeyde hareketler yapacağız ama kullanacağınız ürüne göre değişir. Ama hepsinde genellikle kullanılabilir. Objeleri takip etmesi için bir tane empty, boş bir null obje aldım. Null obje veya empty deniyor buna. Bunun için de objelerinizi seçtikten sonra kaç tane objeyi takip ettirecekseniz objeleri seçtikten sonra mevcut olan null objeyi seçip CTRL P'ye bastıktan sonra Object'e basıyorsunuz. Bunu yaptığınızda ne oluyor? Bu objeler bu objenin child'ları, yani bağlantılı olduğu, ilintili olduğu parçalar oluyor. Bu da şu demek oluyor: siz bu objeyi hareket ettirdiğinizde bağlı olduğu objeler de hareket ediyor. Rotasyonları, ebatları vesaire hepsi bağlı oldukları objeye göre değişiyor. Genellikle Blender'da bununla ilgili problemler çıkabiliyor. Yani işte obje bağlı ama işte obje birkaç parçadan oluşuyor. Yanlış bağlanmış veya birbirlerine parentlamak deniyor buna. Parentlamaları doğru yapılmamış. Sıkıntı çıkabiliyor. Aklınızda olsun. Eğer bu anlamda bir çalışma görürseniz ve şu matematik doğru çalışmıyorsa incelemeniz gereken yer parent sistemleri olur. Bu parent'ı da bağlantısını kesmek için yine objeye tıkladıktan sonra Alt P'ye basarak Clear Parent derseniz bağlantısı kopar. Buna bağlıyken bu arada yine objeleri hareket ettirebilirsiniz. Çünkü şöyle düşünün bunu. Biz bu objeyi, yani bu objeleri buna bağlıyoruz. Yine aynı şekilde mesela bu objeyi de buna veya işte buradaki farklı bir objeyi buna gibi bağlayabilirsiniz. Parentlamak deniyor buna da. Bu empty objeyi, null objeyi de oluşturmak için Shift A'ya bastıktan sonra buradaki empty sekmesinden şuradan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Neden buna bağlanıyor derseniz de bu objenin bir hükmü yok. Yani render'da gözükmüyor. Bir obje değil, mesh değil vesaire. O şekilde de yapabilirsiniz. Parent'ı da yine bir objeyi başka bir objeye de parentlayabilirsiniz. Bunu da arzu ederseniz başka bir videoda anlatırım. Parent'ın üzerinden de böyle geçmiş olduk. Şimdi ben bu objeleri null objeye parentladıktan sonra sahneme çok basit bir hareketle girmesini istiyorum. Bu anlamda öncelikle keyframe atacağım. Basit transform hareketleriyle yapacağız. O da şöyle: keying kısmına geldikten sonra lokasyon, rotasyon ve scale'e keyframe attınız. Yani bu üçüne de keyframe atmış olacaksınız I'ya bastığınızda. Keyframe nedir, ne işe yarar? Kapsamlı bir konu. Bunu da yine farklı bir videoda anlatırım. Onun dışında da yeterince tutorial var bu hususta. Ama şöyle özetleyeyim: bir objenin buradan buraya gelmesini ben otomatik bir şekilde yapmak istiyorsam, yani normalde mouse'la götürüp hareketlendirdiğim bu noktaları keyframe ile yapıyoruz. Yani objeye diyoruz ki sen karenin birinci saniyesinde buradasın. 5. saniyeye geldiğimizde şurada ol. Yani 5 saniyede bu yolu buradan buraya kat et diyoruz. Özetle. Çok büyük bir özetle yani. Şimdi uygularken kafanıza biraz daha oturur. Nokta belirliyoruz yani. Başlangıç ve bitiş noktası belirliyoruz, öyle düşünün. Başlangıçta ben dedim ki bu objeler yukarıya dönerek çıksın. Bu şekilden aradan da 2 saniye yakın bir süre sonra geçtikten sonra da buraya geldiklerinde de bu objeler şu şekilde olsun. Buraya çıktıklarında bir keyframe daha attım. Baktığınızda bu şekilde hem dönüşlerine hem de rotasyonlarına bir keyframe vermiş oldum. Böylelikle yukarı çıkmış olurlar. Burası 2 saniye sürecek çünkü ben bu filmi 24 kare alıyorum. Buradan da hızlı bir render ayarı yapalım. Buradaki ayarınız PNG'de kalabilir. 16 bit, yani en yüksek bit değerine sahip olur. Ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok.
Sabit ayarları yeterli olur zaten. Sadece render'ı nereye alacağınızı bu kısımdan seçersiniz. Keyframe'i atadıktan sonra bu benim birinci sahnem oluyor. Yani objenin bu şekilde çıktığı kısım. Bunu yine post prodüksiyonda ayarlayabilirim ben. Şu kısma gelip Bezier dersiniz de daha soft bir şekilde frenlemesini görmüş olursunuz. Şimdi burası bizim ilk render'ımız olacak. O yüzden ben bunun geri kalanını render almasını istemediğim için timeline'da kestim. Bu ilk sahnem olacak. Bu şekilde. İzleyelim render modda da. Şöyle yapalım. Başa aldık. Render moda geldim. Sadece kamera içerisindeki yeri görüyorum. Şöyle bir dönüşle hareketi oluyor. Yine bir canlılık katmak istiyorsanız ki bu detaylar önemlidir. Şimdi bakın biz burada bu objelerin döndüğünü yani bağlı olan null'ın döndüğünü görüyoruz aslında. Bir de ben diyorum ki bu objelerde buraya geldiklerinde bu keyframe noktasına geldiklerinde kendi hareketlerini de rotasyonlarını da tamamlamış olsunlar. Bu anlamda buna da bir keyframe verdim. Final noktalarına bir keyframe veriyorum. Buna da bir keyframe verdim. Geriye döndüm. Dedim ki bu dönüşünü şu şekilde yapsın. Bu da dönüşünü şöyle yapsın. Gördüğünüz gibi artık hem kendileri de rotasyonla hareket ediyorlar hem de sağdan sola doğru da gelmiş oluyorlar. Böylelikle bir dinamizm katmış olduk biz sahnedeki bu harekete. Şöyle bir izleyelim. Yani böyle bir çıkış olmuş oldu. Yine aynı şekilde bunların da dönüşlerini Bezier verirsek hani böyle tak diye durmamış olurlar final kısımlarda. Easy out da deniyor buna. Yine ekstra ayarları var ama şu ankiler yeterlidir. Tamam şu anda iyi. Şimdi ben bunu render alacağım. Aynı şekilde bu açıyı yani bunların şu hareketini ben bozmayacağım. Sadece ışığı hareket ettirmeyi düşünüyorum. Örneğin şuradaki SanDisk kısmına kamerayı biraz daha yakınlaştıracağım bir açıyı alaraktan hani basit bir hareket yapabilirim şu şekilde gibi. Onu da zaten videonun sonunda görürsünüz. Sizin yaratıcılığınıza bırakıyorum. Ben size en azından temel felsefesini anlatmış oldum şu anda. Yani null objeye bağladıktan sonra objeleri çok basit transformlarla aslında işlerimizi nasıl renklendireceğimizi görmüş olduk. Render'ı da ben videonun sonuna koyacağım. Yine yardım istediğiniz noktaları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.